Akit TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün Yeni Türkiye'ye uluslararası bir konukla merhaba diyeceğiz. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Malik Bedri canlı yayın konuğumuz. İlme, Destek Derneği'nin bir programı vesilesiyle kendisi Türkiye'deler. Ve İslam dünyasında çok önemli bir üne, bu alanda, psikoloji alanında önemli bir üne sahip Doktor Malik Bedri. Ve Malik Bedri'nin tercümanlığını da Doktor Ramazan Altınok hocam yapacaklar. Ben yayın konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Evet, İslam psikolojisi ibaresi kullanıldı konferansta Ramazan hocam, ama yani aslında İslam'da psikoloji ya da İslam'a göre psikoloji ilmi nedir? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Önemli bir konu. Özellikle dünya insanlığı depresif hallerde, buhran çok fazla, insanların psikolojileri bozuk. Bunda belki savaşların etkisi var, modern dünyanın getirdiği bir takım sıkıntıları var, ama bunların çözümüne yönelik ciddi bir takım araştırmalar, onlar da hakim kalıyor. Yani materyalist felsefeyle ortaya atılan bir takım düzenlemeler yetersiz. Bunu ilaçla da çözemiyorsunuz. İnsanoğlunun genelde ciddi bir psikolojik sıkıntısı var modern çağla birlikte. İslam'da psikoloji dediğimiz kavram, biraz buna girelim istiyorum. Psikolojinin İslam'a göresi, Hristiyanlığa göresi, ne bileyim materyalist felsefeye, komünizme göresi var mı? Psikoloji bir bilim dalı olarak evrensel bir şey değil mi? İslam'da psikoloji ne demek? Bu soruyla başlamış olalım hocam. Hocama çevirirseniz sevinirim. Dear Professor, the first question is about whether the terminology of psychology of Islam right. Should we say psychology at Islam instead of psychology of Islam? Because can we say that psychology according to Islam? Yes. Because psychology should be a science. Shouldn't be psychology of Christianity, psychology of Islam. So what is your comment on this terminology first? Secondly, you know, psychology is a science that relates to everybody, because because of technology, modern life, and we have problems, but the modern materialistic approach, their drugs given to the patients are not enough to treat them. How can we treat according to your approach? Yes. Psychological problems. So 2 points in the question. Yes. Yes, your question have two main aspects. The first one is a semantic issue. Sorunuzda iki boyut var. Birincisi semantik boyut. Yes. Yes. And this semantic issue concerns the name Islamic psychology. Yani İslami psikoloji terminolojisiyle ilgili birinci soru. Or psychology and Islam. Psikoloji ve İslam mı denmeli? İslam psikolojisi mi denmeli? Or some people will call it Islamification. Bazıları da psikolojinin İslamileştirilmesi gibi bir terminoloji kullanıyor. And the popular name is Islamization. Ve İslamizasyon şeklinde de bir tabir var. So actually the best name to me bana göre en doğru adlandırma is the name given by the Arabs. Arapların Arapçada kullanılan tabir. Which they call it at-ta'sil al-islami. Ta'sil? Ta'sil el-İslami. Ta'sil el-İslami şeklinde bir tabir var Arapçada. O diyor daha uygun bu. Which is perspective of psychology by going to the origin. Buradaki mana, yani bu Arapça tabirin açıklaması, işin orijinine giderek konuyu anlama. Böyle perspektiften bakma, kaynağına giderek.
What is origin? original cultural and Islamic values and beliefs. İslami inançlar ve değerleri dikkate alarak orijinden kastettiği bu. Yani İslami vahiy kaynağını ben anlıyorum. Hocamın daha önceki açıklamalarından. İslami değerlerin orijinaline, kaynağına giderek yorumlamak. Those who object to bringing Islamic issues into psychology İslami konuları psikoloji ilminin içine dahil etmeye muhalif olanlara göre claim that psychology is a science. bunlar psikolojinin bir bilim olduğunu, pozitif bilim olduğunu iddia ediyorlar. But in fact, psychology is not a science in the way we speak about science, in the way we speak about physics or chemistry or biology. Oysa fizik, kimya, biyolojiden bahsettiğimiz tarzdan ve türden psikoloji bir pozitif bilim değildir. Psychology can be thought of as an exact science only when actually psychology in two ways. Either psychology marries itself, interacts with the pure science. Fakat diyor psikoloji bu az önce bahsettiğimiz bilim dallarına saf bilim diyecek olursak onlarla etkileşimi olan bir alan. For example, when physiology interacts with psychology, mesela fizyoloji psikolojiyle etkileşim halindedir. then we call it physiological psychology. O zaman buna fizyolojik psikoloji diyoruz. When it interacts with genetics, mesela genetik bilimiyle etkileşildiği zaman we call it either genetic psychology or behavioral genetics. o zaman buna davranışsal psikoloji veya genetik psikoloji diyoruz. With pharmacy, mesela eczacılık bilimiyle we call it psychopharmacy. o zaman psikofarmasi. So this is science to a great extent. Yani then this is, can we say that psychology is science or not? Yeah, this is now psychology becomes a science by affiliating itself with other exact sciences. Diğer saf bilimlerle, pozitif bilimlerle birlikte değerlendirilerek ancak bir ilim dalı olduğu söylenebilir. Tek başına bir pür, yani ona saf bilim diye ayırdı kendisi, exact science diye. O kısma dahil etmedi. Onlarla etkileşebilen bir dal. Yani dolayısıyla Also, psychology becomes a science when it applies the scientific method in its research. Ama diyor psikolojik araştırmalarda saf bilimsel metotların kullanıldığı deneylerden bahsedersek, o alanından bahsedersek, psikolojinin öyle bir deneysel boyutu var, alanı var. O zaman diyor saf bilime yaklaşmış olur. Saf bilimin metotlarını, yöntemlerini kullanır. For example, a study that has shown the influence of heredity in the development of mental illness like schizophrenia. Mesela şizofreni hastalığı gibi bazı mental hastalıkların gelişmesinde genetik etkinin, yani kalıtsal etkilerle ilgili bir araştırma söz konusu olduğunda, in which they compare identical twins with fraternal twins. Twins coming from the same egg and the same sperm fertilized by the same sperm of the father, and those in which a woman secretes two different eggs and each one yumurta ikizleri ve çift yumurta, farklı yumurtadan olan ikizlerin karşılaştırmasıyla ilgili araştırmalarda mesela. Yes. So now they show that heredity plays a role in the development of schizophrenia. Mesela We are talking science now. Evet, şizofrenide yapılan bu araştırmada, bu ikizler üzerinde yapılan araştırmada kalıtsal etkilerin şizofrenin oluşmasında bir payı oldu, ortaya çıktı dediğimizde burada saf bilimsel bir boyutunu ele almış oluyoruz. But Western psychology is based on a certain conceptualization about the nature of man.
Ama Batı psikolojisinin kavramsallaştırmasında konuyla ilgili tabii adam, natural man kabulü var. Ramazan hocam, sanki ben çok akademik bir soru sordum gibi. Program biraz öyle ilerliyor değil mi? Yes. Şimdi bunu akademik bir şeye sıkıştırmayalım. Tamam. Kıymetli izleyicilerimizin özellikle bazı konulara merak ettiğini biliyorum ben. Son zamanlarda sosyal medyada şöyle bir tabir dolaşıyor. Namaz kılan bir insanın kireçlenmeleri vesaireleri, fiziki bir takım hastalıklara yakalanması söz konusu olmaz çoğu zaman. Yani namaz şifadır. Dua eden insanın da psikolojik sorunları yoktur aslında diye bir ifade dolaşır. Sayın hocam da özellikle psikoloji ilminin İslam'a göre olanını, yani İslam psikolojisi dediğimiz biraz da o ifade etmekte de zorlanıyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çok derinlemesine bir konu. Hocam bu söze katılır mı? İbadet eden, namaz kılan insanların bedeni anlamda hastalıklarını ciddi oranda yendiklerini ve dua eden insanların da psikolojik anlamda çok sağlıklı olduklarını düşünür mü? Buradan başlayalım isterseniz. Another question, there is a saying in social media claims that worshipping is beneficial for physical health. Yes. If you worship, you don't have problems in your knees and other physical problems. Also, someone claims that worshiping, regular worshiping, also has positive effect on spiritual side, and takes you away from the spiritual illnesses. Yes. What is your comment on this claim? Yes, I think that it is good you have asked this, but I want to complete only one point about the previous question. Bir önceki soruyla ile ilgili küçük bir ilave yapıp diyor buna geçeceğim. When we say psychology is a science, is not a science in certain aspects, those schools of psychology that make the many schools that are taught in our Muslim universities today, whether it be the Watson of behaviorism or Freud or Carl Rogers, these people did not go into a laboratory and did experimental work, and they came out to tell us man is a selfish animal, driven by his unconscious sexual impulses, or man has no nature at all, as behaviorists say, or man is good in nature, but this goodness is based on Western conception. This is philosophy. This is not psychology. Yalnız bir konuya diyor, bizim yani İslam dünyasındaki psikoloji eğitimiyle ilgili de bir sıkıntı var. Burada davranışsal psikoloji diye adlandırılan Freud başta olmak üzere onun takipçilerinin ele aldığı ve temel kabulleri insanın bazı şuur altı dürtülerin esiri olan hayvanlar olduğu şeklinde basit dürtülerle hareket ettiği varsayımı aslında salt bilim anlamında alan çalışmasına, saha çalışmasına, laboratuvar çalışmasına dayalı, bulgulara dayalı iddialar değildir. Bunlar sadece belli psikologların nazariyeleridir. Fakat maalesef bunlar bizim İslam dünyasındaki bazı üniversitelerde de okutuluyor. Buna da dikkat çekmek gerekir. Now the second. Yes, this a very good question that you have asked. Çok güzel bir soru bu diyor. Because psychology today is beginning to appreciate the unmeasurable, the spiritual aspects of man. Artık bugün modern psikoloji insanoğlunun ölçülemeyen ruhi yönlerini kabul etmeye başladı. The cognitive revolution Ve bilişsel devrim dediğimiz psikolojideki in psychology, evet, gelişme, as well as the discovery that the spiritual dimension can influence the health of man, ve psikolojik yönünün insanın total sağlığını etkileyeceği
yönündeki bulgular, gelişmeler have taken Western psychologists to borrow from Buddhism. Bu noktadaki bulgular Batı psikologlarını Budizm'den faydalanmaya, Budist kaynaklarını incelemeye yöneltti. And Hinduism. Yine Hinduizmi de aynı şekilde incelemeye başladılar. I said to one famous European psychologist, Meşhur bir Avrupalı psikoloğa dedim ki, you ride your aeroplanes, you get into your aeroplanes, and you go all the way from New York or London, all the way to the Far East, to Buddhists. But if you land in our countries, in the Islamic world, you would have learned a lot about cognitive behavior therapy and other aspects. siz yeni akım olan bilişsel psikolojiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için New York'tan uçağa binip ta uzak doğuya gidiyorsunuz. Giderken yolda bizim İslam ülkelerine de inseniz, orada bu bilişsel psikolojiyle ilgili çok yeni bilgilere, çok önemli bilgilere ve kaynaklara ulaşacaksınız. As Turks, you should be proud of the fact that you have kept a lot of very important manuscripts. Siz Türkler olarak şundan gurur duymalısınız ki arşivlerde, kütüphanelerde çok ciddi el yazma kitaplar var psikolojiyle ilgili. Written by early Muslim physicians. Yine fizik ilmiyle ilgili de, tıpla ilgili de ilk dönem İslam alimlerinin yazdığı kitaplar var el yazması olarak. That shows the importance of this spiritual dimension. O ilk tabiplerin, yani ilk tıpçıların, İslam tıpçılarının yazdığı kitaplarda, yani Batı'nın yeni keşfettiği insan sağlığının psikolojik boyutuyla ilgili çok önemli bilgiler var. And shows the importance of belief. Ve bu kitaplarda inancın önemi, And üzerinde emotions. ciddi şekilde, duyguların önemi üzerinde ciddi şekilde durulmaktadır. One of these manuscripts is written by a physician by the name of Abu Zayd al-Balkhi. Ebu Zeyd el-Belhi Al-Balkhi. isminde bir tıpçının, yani İslam tarihindeki yazdığı kitaplardan birisini burada zikretmemiz lazım. In Arabic it is Masalih al-Anfus, al-Abdan wal-Anfus. Masalih al-Abdan wal-Anfus. This book is in Istanbul Library, right? In Ayasofya. In English, it is Sustenance of Body and Soul. Hem beden ve ruhun devamlılığı diye tercüme edebileceğimiz bir kitabı var. This manuscript bu el yazmasında was photocopied, taken from the museum, the Ayasofya Museum, by Fuat Siskin, Professor Fuat Siskin. Bu Profesör Fuat Sezgin bu kitabın bir fotokopisini Ayasofya Kütüphanesi'ndeki el yazma fotokopisini Batı'ya götürmüş. And I translated the part concerning the soul to English, and I put 40 quotations comparing what al-Balkhi said with modern cognitive behavior therapies. Bu kitapta Ebu Zeyd'in kitabının psikolojiyle ilgili kısmını ben İngilizceye tercüme ettim. Kitabın o kısmını ben tercüme ettim. Ve tercüme ederken 40'a yakın dipnot düştüm. Bu 40 dipnotta Ebu Zeyd'in tespit ettiği bazı hususlarının bugün modern psikolojinin bilişsel yaklaşım diye ortaya çıkan somut birkaç örnek verebilir mi Ramazan Hocam? Şeylerin burada yazılı olduğunu gördüm. Hocama sorar mısınız o kitapla ilişkin, tedavi metotlarına ilişkin somut böyle? Can you remember any concrete examples of out of this 40? Yes. Evet. En çok dikkatini çeken atıyorum böyle bir. A few points that took your attention mostly. Al-Balkhi was the first to speak about the influence of emotions, of stress on the body.
what we call psychosomatic disorders today. He was one of the first to talk about it. İlginç bir şey diyor. Tarihte insanın psikolojik durumunun fiziki sağlığına etkisi, buna psikosomatik hastalıklar deniyor günümüzde. Etkisinden ilk bahseden kişi diyor. Orada bahsedildiğini gördüm diyor. He was the first to speak about neurotic depression and psychotic or endogenous depression. I'm using the old terminology so everybody would know it. Ve bugün konuşulan, bugün gelinen bazı depresyonla ilgili tabirleri ve ayrımları, alt başlıklarını yine Belli'nin kitabında yapıldığını gördüm. Sinirsel depresyon, depresyon çeşitlerini tasnif etmiş yani. He spoke about how belief in God, how belief in Allah would influence the person in reducing his anger. Mesela öfkeyi azaltmada, depresyonu azaltmada Allah inancının etkisi üzerine analizi var. And reducing his stress in life. Yine günlük hayattaki stresi azaltmadaki etkisiyle ilgili analizleri var. When my book was published in London, Londra'da bir kitabın İngilizcesi basıldığında a Norwegian psychiatrist who is in charge of the cognitive behavior therapy association in Norway read the book. Bu kitap basıldığında Norveç Bilişsel Psikoloji Derneği Başkanı kitabı okuyor. And he wrote to me, he told me this material in this book should change the history of cognitive behavior therapy. And he translated the book to Norwegian. O kadar etkilendi ki kitaptan, dedi ki bu bilişsel psikoterapi metodunu etkileyecek, tarihi akışını etkileyecek bilgilere sahip bu kitap. And invited Ve me, kitabı Norveççe'ye çevirdi. yes, İngilizceden Norveççe'ye. and invited me to Oslo Sonra to beni Oslo'ya speak davet etti bu konuda bir konuşma yapmam için. to speak to Norwegian psychologists about the writings of this early Muslim scholar. Bu ilk dönem İslam alimi Ebu Zeyd ile ilgili bir konferans vermem için psikoloji profesörlerine beni Oslo'ya davet ettiler. Belief in a religion is so strong now. The psychologists are talking about it to the extent that now they are talking about how dua, a person making dua to a patient, how this can influence the patients and the patient becomes better. Artık bu ortamlarda, yani batıdaki psikolog ilmi çevrelerde inancın psikolojiye etkisi kabul gördü ki duanın insan psikolojisinin etkisiyle ilgili özel çalışmalar, araştırmalar yapılıyor. We are not reading this now, the papers that are written, we are not reading this from Al-Ghazali İhya Ulumuddin. We are reading it from Western sources of today. Ve burada ilginç olan şu, bugün o araştırmacıların, profesörlerin bu konuda, yani dua ve inancın psikoloji etkisiyle ilgili yazdıkları makaleleri diyor, yabancı dilden, İngilizceden okuyoruz. Oysa diyor El-Gazali'nin İhya Ulumuddin kitabında bu konuyla ilgili sayfalarca yazılar var, tespitler var. Now the influence of the mind over the body Artık zihnin vücuda olan etkisi üzerinde is considered the third great revolution in medicine. tıptaki 3. büyük devrim olarak kabul ediliyor. Zihnin vücuda tesiri, etkisi, vücudu zihinsel olarak kontrol etme. The first revolution was surgery. The second revolution, Birinci devrim ameliyatın bulunmasıydı. Tıptaki birinci devrim. the second revolution was the discovery of antibiotics. İkinci büyük devrim antibiyotiklerin keşfi. And now the third revolution is how the mind influences the body. Üçüncü devrim ise zihnin
vücudu, yani fiziki vücudumuzu nasıl etkileyebildiği, nasıl iyileştirebildiği, etkileyebildiğinden bunu da anlayabiliriz. So our beliefs cause our emotions. And our emotions cause our psychological disorders. Bizim inançlarımız bizim duygularımız da psikolojimizi doğrudan etkiliyor. O zaman If we change our beliefs, emotions will change. Duygularımız da değişir. Buna And bağlı the olarak person will psikolojimiz be de better. değişir. Yes. evet, son birkaç dakikamız var. Tabii kısa bir canlı yayında bu kadar geniş bir konuyu konuşabilmek çok mümkün değil. Ama özellikle dünyada İslam'ın psikolojiye bakışını ifade eden çok kıymetli bilim insanlarından biri hocam. Kur'an-ı Kerim'de mesela inananların üstün olduğuna ilişkin, inanıyorsanız güçlüsünüz, üstünsünüz gibi mesela atıflar var, bir takım ayetler var. Mesela bu da kuvvetle muhtemel belki zihnin, bilincin bedene olan etkisi, bedenin güçlenmesine olan etkisini tespit etmesi bakımından belki de bir nastı, bir ayetti, bilemeyeceğim tabii. Ama ben hocama çok teşekkür ediyorum. Son 1 dakikalık bir zaman dilimimiz var. Son cümlelerini alayım. O da Türkiye ile ilgili belki birkaç cümle, bir yorum olsun. Bu yaptığınız yorumu tercüme edelim mi hocam? Onu da tercüme edin. In the Quran there is a verse entumul a'launa in kuntum mu'minin. Naam. Entumul a'launa in kuntum mu'minin. Naam. So it is about if you are believer, you are upper. Yes. So we can conclude from that belief makes you stronger, your influence your body positively. He made a comment. Yes. And he will ask a final question in the final minutes. Yeah. Hocam kitaplarından da bahsetsek seyircilerimiz için Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı var. Müsaade ederseniz en son. Çok iyi olur. Son 1 dakikada toparlayalım. Hocamın son cümlesini alalım. Buyurun, bahsedebilirsiniz de bir cümle. Evet. Hocamın Türkiye ile ilgili yorumlarıydı değil mi sorumuz? Evet, bir cümle. Ona Türkiye'yi geçmeden nasıl hocamızın son sorusundan. Hocamızın kamera görüyor Müslüman Psikologların Çıkmazı diye kitabı bundan 20 yıl önce tercüme edilmişti. Şimdi yeni baskısı, tekrar yeni tercümesi var. Bir de Tefekkür kitabı tercüme edildi. Çok önemli bir kitap. 2000 yıllarında yayımlanmıştı. Bunlar tavsiye edilebilir. Son soru, the last question is to you. Your comments about Turkey and your being here. Yes. Yes, the Quran speaks a lot about these aspects that you have mentioned. Az önce bahsettiğimiz hususta diyor, Kur'an bir ilave yapmak istedi. Kur'an da bahseder. Çok. Yeah. For example, mesela speaks about a happiness that a person cannot really be happy unless he is a believer, mu'min. Mesela mutlulukla ilgili ayetler var diyor. Burada samimi olarak inanmadıkça insanın mutlu olamayacağına dair ayetler var. And he speaks to the mu'minin, yine müminlere hitabında in Surat At-Tawbah, Tevbe suresinde şöyle der. He says, don't be dazzled, don't be shaken or Özür diliyorum. dazzled. Hocam devam etsin. Arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Programı mutlaka bitirmemiz gerekiyormuş. Hocama çok teşekkür ediyorum. Hocam devam edebilir yine. Sevgili izleyiciler, Yeni Türkiye bugün burada noktalıyoruz. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Psikoloji Bölümü hocalarından Sayın Profesör Doktor Malik Bedri'yi konuk ettik ama belki çok önemli bir mesele ama süremiz çok kısa, çok kısıtlı. Konuşabildiğimiz kadarıyla konuşmaya çalıştık. Burada Yeni Türkiye'yi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmayı umuyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.